Jack London'ın Demir Ökçesi'nin yeniden basımı, faşizmin taarruza geçtiği yıllarda çok aranan bir kitabı herkes için ulaşılabilir hale getiriyor. London'ın diğer kitapları gibi Demir Ökçe'de Almanya'da geniş kitlelerce okundu ve Hitler'in gelişini önceden tahmin etmiş olmakla ün saldı. Oysa gerçekte öyle değil. Kitap bir kapitalizm baskısı hikayesinden ibaret ve faşizmi mümkün hale getiren farklı şeyleri, örneğin milliyetçiliğin muazzam yeniden canlanışını önceden kestirmenin kolay olmadığı bir zamanda yazıldı. Landa'nın büyük feraseti aslında sosyalizme geçişin ne otomatik ne de kolay olmayacağını fark etmesiydi. Kapitalist sınıf mevsim sonunda solan bir çiçek gibi tabiatındaki aykırılıklar nedeniyle yok olacak değildi. Olup bitenleri görecek, anlaşılmazlıklarını bertaraf edecek ve işçilere karşı taarruza geçecek kadar akıllıydı. Ortaya çıkan mücadele dünyanın o güne dek gördüğü mücadelelerin en kanlı ve acımasız olacaktı. Demir Ökçe ile ondan bir zaman önce yazılmış Wells'in Efendi Uyanıyor'unda bir miktar esinlenen bir başka spekülatif gelecek romanı kıyaslamaya değer. Bu kıyaslamayla Landa'nın hem eksikliklerini hem de Wells gibi tam anlamıyla uygar bir insan olmamasının avantajları görülebilir. Bir kitap olarak Demir Ökçe fazlasıyla düşük niteliktedir. Beceriksizlikle yazılmıştır. Bilimsel olasılıklar konusunda hiçbir kavrayış sergilemez ve kahraman artık sosyalist dergilerde bile rastlanmayan bozuk plak misali insanlardandır. Ama London anlaşılan içindeki vahşilik damarı sayesinde Wells'in kavrayamadığı bir şeyi kavramıştır. O da hedonist toplumların hayatta kalmadığıdır. Efendi Uyanıyor'u bir kere okumuş herkes hatırlar. Toplumun bir kas sistemine katılaştığı ve işçilerin daimi olarak köleleştirdiği gösterişli, uğursuz bir dünya vizyonudur. Bu aynı zamanda amaçsız bir dünyadır. İşçiler daha üst kaslar için çalışırken üst kaslar bütünüyle metanetsiz, kinik ve inatsızdır. Yaşamda herhangi bir hedefe dair hiçbir bilinçlilik, devrim ya da din uğruna ölme arzusuna denk düşen hiçbir şey yoktur. Huxley'in Cesur Yeni Dünyası'ndaki Wells'ci ütopyanın bir tür savaş sonrası parodisidir. Bu eğilimler fazlasıyla abartılmıştır. Burada hedonizm ilkesi sonuna kadar zorlanır. Bütün dünya Riviera Oteli'ne döner. Ama şimdiki zamanın, yani 1930'ların harikulade bir karikatürü olmasına rağmen Cesur Yeni Dünya, geleceğe belki de hiç ışık tutmuyor olabilir. Bu türden hiçbir toplumun birkaç kuşaktan öte ayakta kalmaz. Çünkü aklı ekseriyetle, hoş zaman geçirmeyle meşgul bir yönetici sınıf kısa süre içinde canlılığını kaybeder. Yönetici sınıfın katı bir ahlakı, kendi içinde yarı dini bir inancı, esrarlı bir havası olmalıdır. London bunun farkındadır. 700 yıldır dünyayı yöneten plutokrat kastını insanlık dışı canavarlar olarak betimler. Aylak ve zevk düşkünü olarak betimlemez. Konumlarını ancak medeniyetin kendilerine bağlı olduğuna içtenlikle inandıkları sürece koruyabilirler. İşte bu yüzden bir bakıma en az karşılarındaki devrimciler kadar cesur, becerikli ve adanmışlardır. London, Marksizmin hükümlerini düşüncel açıdan kabul etmişti ve kapitalizmin aykırılıklarının, yani tüketilmeyen fazlanın, sairinin kapitalist sınıf örgütleyip tek bir tüzel kişiye dönüşeceğini bile devam edebileceğini düşünmüyordu. Ama London'ın mizacı çoğunluk Marksistten çok farklıydı. Şiddet, aşk, fiziksel kuvvetiyle, doğal aristokrasiye inancıyla, hayvanlara tapması ve ilkel olanı yüceltmesiyle London bazılarının adil bir ifadeyle faşistlik diyebileceği bir şeye sahipti. Ciddi şekilde tehdit edildiğinde mülk sahibi sınıfın tam olarak nasıl davranacağını anlamasına muhtemelen bu yardım etti. Marksist sosyalistler genellikle tam da bu noktada yetersiz kalıyor. Tarihi yorumlama şekilleri o kadar mekanik ki
Marx'ın adını duymaması insanlara aşikar olan tehditleri onlar göremiyor. Marx'a yönetilen eleştirilerden biri faşizmin yükseleceğini tahmin edememiş olmasıdır. Tahmin edip etmediğini bilmiyorum. O tarihte bunu ancak çok genel anlamda yapmış olabilir. Ama her halükarda takipçilerinin faşizmin tehlikelerini kendilerini toplama kampı kapılarında bulana kadar göremedikleri kesin. Hitler'in iktidara gelmesinin bir yıl ya da biraz daha uzun bir zaman sonrasında resmi Marksizm hala Hitler'in önemsiz olduğunu, asıl düşmanın sosyal faşizmin yani demokrasi olduğunu iddia ediyordu. London bu hataya muhtemelen yapmazdı. İçgüdüleri ona Hitler'in tehlikeli olduğunu söylerdi. Ekonomi yasalarının yer çekimi yasaları gibi işlemediğini, Hitler gibi kendi kaderine inanan insanların ekonomi yasalarını uzun dönemler boyunca popüler askıya alabileceklerini biliyordu. Cesur Yeni Dünya en başta hedonizme ama aynı zamanda dolaylı olarak totalitarizm ve kas yönetimine bir saldırıdır. Bu üçüncü sınıf mücadelesini üst orta sınıf gözünden ele alan daha az tanınmış bir ütopyayla Ernst Braham'ın Birliğin Sırrını karşılaştırmak ilgi çekicidir. Birliğin Sırrı 1907'de yazıldığında yukarıdan değil aşağıdan tehdit edildiği hayaline kapılan orta sınıf, işçi hareketinin yükselişi karşısında dehşete düşmeye başlıyordu. Kitap siyasi tahminleri açısından önemsizdir ama zora düşen orta sınıfın düşünce şekline ışık tutması açısından çok ilgi çekicidir. Yazar, gönderilmesini imkansızlaştıracak devasa bir çoğunlukla göreve gelen bir işçi partisi hükümetini tahayyül eder. Gel gelelim tam sosyalist bir ekonomiye de geçmezler. Sadece maaşları sürekli artırarak, devasa bir bürokratlar ordusu yaratarak ve üst sınıfları vergiye boğarak kapitalizmi kendi çıkarlarına işletirler. Bu yüzden ülke bize tanıdık gelecek bir şekilde kötüye gitmektedir. Dahası İşçi Partisi hükümeti yürüttüğü dış politikada 1931 ile 1938 arasında milli hükümeti gibi devralmaktadır. Bu zeminde orta ve üst sınıf arasında gizli bir işbirliği doğar. Başkaldırı yöntemleri dahiyanedir. Tabi kapitalizmi sistemin dahili bir parçası olarak görmek kaydıyla. Tüketici grevi. Üst sınıftan işbirlikçiler 2 yıl boyunca gizlice petrol stoklar ve kömürle çalışan fabrikaları petrole çevirir. Sonra aniden Britanya'daki başlıca sektörü, kömür sektörünü boykot ederler. Madenciler 2 yıl boyunca hiç kömür satamayacakları bir durumla karşı karşıya kalırlar. Uçsuz bucaksız bir işsizlik ve huzursuzluk vardır. İç savaş patlar. Üst sınıflar dış yardım alır. General Franco'dan 30 yıl önce. Zaferden sonra işçi sendikasını dağıtarak bugün faşist olarak tanımlayacağımız parlamenter olmayan güçlü bir rejim kurarlar. Kitap o tarihte olabileceği kadar yumuşak havada yazılmıştır. Ama merkezdeki düşüncenin ne olduğu besbellidir. Ernst Brahma gibi iyi ve nazik bir yazar, proletaryanın ayaklar altına alınmasını neden hoş bir hayal olarak görür. Kendini ekonomik konumdan daha çok davranış kuralları ve yaşam biçimi bakımından tehdit altında hisseden, zor durumda bir sınıfın tepkisidir bu sadece. İşçi sınıfına bu safi toplumsal husumetin aynısını daha önceki bir tarihte çok daha büyük bir yazar da George Grising'de de görmek mümkündür. Zaman ve Hitler orta sınıflara çok şey öğretti. Kendilerini ezenlerle bir olup doğal müttefiklerine karşı duramayacaklar bir daha belki. Ama bunu yapıp yapmamaları kısmen nasıl muamele edildiklerine bağlı. Ve küçük burjuva ile uğraşıp duran aptal sosyalist propagandasının hesabını vermesi gereken çok şey var. Bana bu kitabı hediye eden Melis Akay'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım abone olursunuz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.